Kocaeli'de doğup büyüdüm. Bir fabrika yerleşimi orası. Türk ve Amerikan ortak yapımı bir, yani aslında kent çok küçük bir kent, ilçe. O fabrika neredeyse kentin yarısını işgal eden bir yerleşime sahip. İlk yerleşimlerden bir tanesi de fabrikanın dışında başladı hayatım. Aslında o an tabii ki fark etmiyorsunuz nasıl bir yapı içinde olduğunuzu ama çocukluk hafızasıyla birlikte biriktirdiğiniz şeylerin mimar olduktan sonra dönüp baktığınızda o anıları tekrar mimari bir şeye kategorize etmek diye bir şey var. Yani onu o an öyle kodlamıyorsunuz ama çok enteresan bir sosyal konut bloğunun tam sosyal konut olmayan, Türkiye'de zaten o çok mümkün değil ya, bir Alman bir blok tipolojisini o zamanlar Ereğli'de uygulamışlardı. O da dubleksler diye geçerdi. Evlerin kendi içi dubleks. İki tane konut bloğu var. Uzunca 500 metre gibi bir uzunluğa sahip, bayağı bitimi. Yani arada tabii sosyal alanlar falan var. İki tane konut bloğunun ortasında bir avlu ama sadece kendi içlerinin baktığı bir avlu. Ve betonik bir şey. İçinde kuleler var, oradan dağılıyor. Onun için benim için ev aslında sadece bir apartman dairesinin kapısından içeri girmek değil. Hep kapıların açık oldu. Çünkü yukarılara çıktıkça o avluya doğru açık koridorlar vardı ve herkes onların önünde yemek yerdi, işte oynardı falan. Onun için hiç evde zaten vakit geçirmek diye gece uyumaya girmenin dışında bir şey yok. Böyle kamusal alan olarak birçok şeyi, yani yarı kamusal, özel, kamusal alan falan diye deneyimleyen bir tipolojinin içindeydim. Sonra da lojmanlara, o yerleşkeye taşındık. O da çok farklı bir deneyimdi gerçekten. Geri dönüp baktığımda mesela şu an onların ufak eskizlerini çizip gittikçe onların fotoğrafını, şu andaki durumlarını falan çekip bir şekilde böyle bir tarihi belgeleme yapıyorum. Bence oldukça büyük bir etkisi var. Onun için dışarı meselesi bence bu sorudaki hem çok yakında durmamız gerekiyorsa kapının önündeki o açık koridorlarda, biraz daha büyük bir topluluk buluşacaksa avluda, biraz daha farklı işte top oynanacaksa falan tamamen dışarıdaki parkta diye böyle farklı şeyleri deneyimlediğimi hatırlıyorum. Tam aynı hikayenin uzantısı aslında. 7 yaşlarındaydık oraya taşındığımızda. Günün farklı saatlerinde o yapı bloğunun farklı yerlerinde oynadığımızı hatırlıyorum. Çünkü güneşi takip ediyorsunuz. Ya da güneş çok keskinse gölgeyi takip ediyorsunuz. Yani bu sadece ışık ve gökyüzü meselesi, ışığın o hani kendi varlığından da aslında onunla birlikte gölgeyi de getiriyor o gündelik yaşantıda. Bütün o iki yapının bütün gün boyunca birbirini düşürdüğü, gölgeyi takip ettiğiniz bir şey vardı. Benim onun için hani böyle wow, güneş mi var dediğim bir an yok. Çünkü onun içerisine doğup hep onu bildiğim bir şeyle büyüdüğümü düşünüyorum. Bu çoğu zaman mücadele ettiğimiz, çoğu zaman da yani yerine göre çok değişen bir şey bence. Mesela evde kesinlikle yoğun bir gün ışığının içeride olmasını çok önemsiyorum. Yani o sabah kalkmak, o günle birlikte hareket etmek, yani güneşin doğduğunu ve battığını görmek, yani tam böyle en ilkel halimizde o bir bütünün parçası olma durumunu en iyi takip edebildiğimiz şey hala gün ışığı bence. Ama ofislerde ya da yaptığımız birçok sıcak iklimlerdeki, işte Adana'daki işte de öyle. Onun bir dengesini tutturabilmek için bu ofiste öyle. Yani ekranların başında çalışmak, kontrollü bir ışık alabilmek gibi meseleler ortaya çıktığında onların tam da böyle mücadele ettiğimiz bir şeye dönüşüyor. Ev ve yaşantı bence tamamen gün ışığına ihtiyaç duyan bir şey. Ama onun dışında kamusal alanda ışık kadar gölgenin de, aynı şekilde ofis ve çalışma alanında da ışığın olması gereken balkon gibi yarı açık mekanlar bence burada çok önem kazanıyor. Asıl işi yaptığınız şeyde ise kontrollü bir şey olması gerekiyor. Onu bulmak da çok zor ama böyle bir mücadeleyle bir araya gelme arasında bir ilişkimiz var aslına bakarsanız. Işık tam yapı kabuğu diye tanımladığımız şeyden ötesi yapı bizim için, bizim pratiğimizde. İçine yerleştiği bağlamı, içine yerleştiği yeri, coğrafyayı, iklimi iyi anlayıp ona göre bir sistem üretme çabası. Onun için çok doğrusal tabii hani bir pencere yardımıyla ışığa kavuşma gibi çok doğrusal bir ilişkisi yok bizim mimari pratiğimiz içerisinde. Fakat iki çok önemli konu var.
Bunlardan biri kentte yaratılan boşluk. O boşluğun yapıya gelene kadarki kademelenmesi. Yani tamamen açık olan alanlar. Yapıyla o açık alan, o boşluk arasındaki ara kesitteki yarı kamusal, yarı açık alanlar. Ve en sonunda yapının kendisinin o ışıkla ilişkisi gibi daha kademeli, katmanlı bir düşünce geliştirmemiz gerekiyor. O noktada meydanlar ve boşluk zaten en önemli kısmı gökyüzüyle bir arada oluyor olması. İkinci kademe kontrollü bir şekilde yaptığımız yarı açık mekanların üzerlerinde yırtıklar oluşturarak hep kısıtlı da olsa o gökle kademeli bir ilişki kurmaya devam etmesi. Sonra yapıyla eğer oradaki iklimin bir zorluğu yoksa doğrudan ama genelde iklimin zorlu olduğu yerlerde çalıştığımız için onlarla o kontrolün sağlanabileceği bir diyalog olarak ışıkla temas ediyoruz. Yani tam da bu gün ışığı meselesi ve gölge meselesi çalıştığımız şeylerin ölçeğinden kaynaklı aslına bakarsanız mevcut çevreye bir gölge bırakıyor. Kendi içerisinde gölge yaratıyor. Adana projesinde mesela. Şu olması gerekiyordu. Büyük bir meydan yapıyorsunuz. Yapıları öyle bir tasarlamamız gerekiyor ki hem gökyüzüyle iletişiminizin devam etmesi lazım hem de Adana gibi sıcak bir yerde meydanın belli saatlerde o küçüklükteki mesele gibi belli yerlerinde durulabilecek gölgeler oluşturmak lazım. Onun için bizim gün ışığıyla ilişkimiz doğrudan yapı elemanlarıyla olmasa dahi bence yapının tektoniğiyle, içine yerleştiği çevreye yerleşme biçimiyle, yarattığı yırtıklarla, gün ışığının içeri sızabilmesiyle, bıraktığı gölgelerle aslında başat konulardan bir tanesi diyebiliriz. İki şey hemen aklıma geliyor bu soruyu duyduğumda. Biri aydınlık. Yani eğer bunu kitapta böyle bir bölüm olması gerekseydi ve ışıkla ilgili bir şey yazmam, bir kelime üretmem gerekiyor olsaydı herhalde aydınlık ve boşluğu seçerdim. Çünkü aydınlık hep kavuşmak istenen bir ideal aslında. Ve bence birçok şeyi de, yani aydın meselesinden de birçok şeyi de tanımlandığı için o ışık tarafından ışığa maruz kalmak ve o ışığın sizi dönüştürmesini anlatıyor aslında bence aydınlık kavramı. Bir kaynağa maruz kalıyorsunuz ve ondan başka bir şeye dönüşüyorsunuz, aydınlanıyorsunuz. Yani bir çağa adını vermiş bir şey. Bence çok kuvvetli bir tarafı var bu aydınlık meselesinin. O kelimeyi seçerdim herhalde. İkincisi de boşluk. Çünkü biz yapıları genelde dediğim gibi doluluk olarak ya da boş bir yere bir şey yapmak olarak ele alıyoruz ama bu antik çağlardan beri ışığın en yoğun kullanıldığı şeyler aslında dini yapılar ve ibadet mekanları. Oradaki şeydeki temsili o boşlukla doluluğun dengesinden oluşan ışığın kontrollü biçimde ele alınması meselesi. Adana örneği verilebilir. Orada tabii kentsel ölçekte bir iş. Ve gölge üretmek gerekiyor. Işık orada mücadele edilmesi gereken bir şey. 7-24 orada açık alanda bulunmanız çok zor, biliyorsunuz 40-45 derece olabiliyor. Onun için orada oluşturduğumuz rüzgar koridorları, açık koridorlar ve revak diye tanımladığımız o bütün zemin işlevinin önünde gölgeli kalan üreten şeylerin üzerindeki yırtıklar bizim için orada bence çok önemli. Bir de güneş ve rüzgarla ilgili olarak, yani coğrafyasıyla ilgili olarak bütün yapıların çift cidarlı olması, o güneşin kontrollü ve hesaplanarak o cepheyi oluşturacak kadar önemli bir girdi haline geliyor olması. O bayağı yapının hem çeperlerini, cephelerini oluşturuyor hem de yerleştiğimiz şeyin tektoniğini belirliyor. Onun için çok belirleyici bir kavramdı mesela orada. Daha hani hafızamda neleri hatırlıyorum bu soruyu sorduğunuzda. Trabzonluyum. Anneannem ve dedemlerde kalıyorum yazları. Ve oradaki yayla evlerinde pencere yok. Sadece duvarda bir delik var. Yani her odada duvarda delik var. Onlarda demirler var. Ve sadece bir ahşap kepenk kapatılıyor. Sabah da açılıyor. Pencere diye bir şey olmayınca içeri hiç ışık girmeyecek şekilde o kepenkleri kapadığınızda zifiri karanlık oluyor. Ve sabah mı akşam mı ayırt edemezsiniz normalde. Biri gelip onu açtığında kepenkleri o küçücük delikten koskoca evin içerisine bir ışık
yansıyor ve gündüz olduğunu anlıyorsunuz. Oradan başlıyor. Sonra biraz daha ibadet mekanları üzerine çalışırken yine Mimar Sinan'ın Kadırga Sokullu Camii'ndeki o çok homojen bir mekandır ve onun içerisinde her yerden biraz homojen bir ışıkla caminin içine bıraktığı ışığı, vitrayları vardır. Onun için çok renkli yansımaları olur. Onu hatırlıyorum. Biraz da günümüze gelirsek eğer, Paris seyahatimde Jean Nouvel'in Arap Enstitüsü'nün cephesinin ışıkla olan ilişkisi. Yani orada bir pattern yaratılıyor ve çift cidar üretiliyor ve dışarıdan gün ışığı yapının kendi içerisine o dışarıdaki cephenin pattern'ını bırakıyor. Aynı şeyin bir türevini Abu Dhabi'de de yaptı, onu görmedim ama Jean Nouvel'in o yani cephenin malzemesini içeriye ışıkla taşıyacak kadar tasarımının ışığa dayalı olması meselesi de çok etkileyiciydi. Yani fark etmediğim bir şeydi benim. Bizde daha doğrusal bir şey vardı o detaya inmediğimiz için. Son zamanlarda gittiğim yine kamusal alan olduğu için çok önemsediğim gazhanenin içerisindeki Afife Batur Kütüphanesi'nin o fabrikadan dönüştüğü için büyük açıklıklar ve tepeden de ışık alan o kütüphanenin akşam üzeri aydınlığı çok iyi geliyor. Nevzat Sayın'ın Balçova Cemevi'nde denediği şey bence çok çok kıymetli. Daha yapıyı görmedim ama fotoğraflarından bile hani yapıyı gördüğünüzde daha iyi bir deneyim oluyor tabii ki ama gördüğüm kadarıyla bile zaten bu coğrafyada nadir bununla uğraşan insanlardan biri. Onu çok kıymetli buluyorum. Kabaca böyle galiba.